Herkese merhaba. Kitap Kulübümüzün bu buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en sıra dışı, en derin düşünürlerinden birine Cemil Meriç'e odaklanacağız. Onun o kelimelerle örülmüş, kendine has dünyasına bir yolculuk yapacağız hep birlikte. Gelin, en iyisi onu kendi sözleriyle, kendini tanımladığı o unutulmaz cümleyle tanıyalım. İşte bu. Münzevi ve mütecessis bir fikir işçesi. Düşünsenize, bir insanın kendini böyle tanımlaması. Bu cümlenin arkasında entelektüel bir mücadele, derin bir yalnızlık ve adanmış bir ömür yatıyor aslında. Peki, bir insanı bu noktaya getiren yolculuk nasıl bir yolculuk olabilir ki? Onu bu fikir işçisi yapan şey neydi? Gelin hep birlikte hikayesinin en başına gidelim. Birinci bölüm, bir fikir işçisinin portresi. Başından beri bir yabancı. Zaten her şeyin başladığı yer, onun bu yabancılık hissi. Hikayesi, o zamanlar Fransız mandası altında olan Hatay'da başlıyor. Yani daha en başından aidiyetin, kimliğin sürekli sorgulandığı bir dünyada gözlerini açıyor. 1916'da Reyhanlı'da doğuyor ve kendi deyimiyle düşman bir dünyada buluyor kendini. Hep farklı, hep yabancı. Düşünsenize, konuştuğunuz lehçe bile farklı. Gözlük takıyorsunuz ve bu sizi diğerlerinden ayırıyor, ötekileştiriyor. İşte böyle bir ortamda ait olabildiği tek bir yer buluyor kendine. Kitapların dünyası. Bu aidiyetsizlik hissi, onu hayatta kalmak için tek bir sığınağa, o sığınağa itiyor aslında. İkinci bölüm, kitaplara sığınan bir gençlik, yani bir kimliğin dövülüşü. Tabii etrafınızdaki dünya size düşmansa ne yaparsınız? Kendi dünyanızı kurarsınız, değil mi? İşte Cemil Meriç'in de bu dünya tamamen kağıt ve mürekkepten inşa edilmiş bir dünyaydı. Ne kadar güçlü bir ifade, değil mi? Yaşamak için kendime bir dünya inşa etmek zorundayım. Yani bu bir tercih değil, bir zorunluluk. Bir hobi değil, kelimenin tam anlamıyla bir hayatta kalma mekanizması. Ama tabii bu kitaplardan ördüğü dünya onu gerçek dünyadan koparmıyor, tam tersine gerçek dünyada bir aidiyet bulmak için amansız bir arayışa itiyor. İşte bu arayış onu dönemin büyük ideolojileri arasında fırtınalı bir yolculuğa çıkaracak. Ve bu arayış gerçekten de çalkantılı geçiyor. Önce yoğun bir dini bağlılık, sonra kendini ateşli bir Türk milliyetçiliğinin içinde buluyor. Orada da aradığını bulamayınca, insanlıkla daha evrensel bir bağ kurabileceğini düşündüğü sosyalizme yöneliyor. Ama fikirlerin bir bedeli var, hem de ağır bir bedeli. Vatan hainliğiyle suçlanıp tutuklanıyor. Hakkında idam cezası isteniyor, düşünebiliyor musunuz? Sonunda aklanıyor aklanmasına ama artık damgalanmıştır. Çevresi, arkadaşları, toplum, herkes ona sırtını dönüyor. Tam bir parya haline geliyor. Yani bu arayış ona bir topluluk kazandırmak yerine onu eskisinden çok daha yalnız bırakıyor ve hayatının en büyük, en karanlık krizine giden yolu hazırlıyor. Üçüncü bölüm, karanlığın eşiğindeki adam, görmeyen bir dünya. İşte tam da Meriç, entelektüel olarak olgunlaştığı, sesini bulmaya başladığı bir dönemde kader ona öyle bir darbe vuruyor ki her şey ama her şey sonsuza dek değişiyor. Yıl 1955, Cemil Meriç 38 yaşında. Zaten yıllardır süren ciddi bir miyop sorunu var. İstanbul'da, Paris'te defalarca ameliyat oluyor ama nafile. Ve sonunda görme yetisini tamamen kaybediyor. Düşünün, dünya ile tek bağlantısı kitaplar olan bir adam için bu ne demek? Bu tarih, Meriç için sadece takvimdeki bir yaprak değil, dünyasının tamamen karardığı, onu bir uçurumun kenarına getiren anın adı. Kendi sözleriyle, gözlerimi yani her şeyimi kaybetmiştim. Bu bir düşünce adamının boğuluşuydu. Umutsuzluk o kadar derin ki, deliliğin ya da intiharın eşiğine geliyor. Çünkü hayatının anlamının, amacının artık yok olduğuna inanıyor. Ama işte tam o en dip noktada, o zifiri karanlığın içinden hiç kimsenin, belki kendisinin bile beklemediği inanılmaz bir yeniden doğuş başlıyor. Dördüncü bölüm, Fil dişi küleden bakış, uçurumdan yeniden doğuş. Evet, Meriç fiziksel bir karanlığa mahkum olmuştu. Ama bu karanlık, onun zihninde bambaşka bir aydınlanmayı tetikledi. Dünyayı artık gözleriyle değil, zihniyle görmeye başladı. Ve bu yeni görüş, bir aydın olarak kendi rolünü de baştan aşağı yeniden tanımlamasına neden oldu. İşte bu değişimi en iyi fil dişi kule metaforu üzerinden anlıyoruz. Kör olmadan önce fil dişi kuleyi miskinler tekkesi olarak görüyordu. Yani gerçek hayattaki mücadeleden kaçan korkakların sığınağı. Aydın dediğin, diyordu, ateş hattında olur. Ama körlükten sonra fil dişi kule onun için bir yangın kulesine dönüştü.
Ne demek bu? Artık o, toplumdaki yangınları, tehlikeleri herkesten önce görüp haber vermek için nöbet tutan bir gözcüydü. Yani körlüğü onu bir kaçak yapmadı. Tam tersine onu toplumun en uyanık, en keskin gözcüsü haline getirdi. Misyonu artık çok daha netti. Ve bu yeni görev bilinciyle, yangın kulesindeki o yeni bakış açısıyla gözlerini önce batıdan doğuya çevirdi, sonra da o birikimle dönüp kendi ülkesine, bu ülkeye baktı ve bir teşhis koymaya çalıştı. Yani fiziksel olarak bir odaya hapsolmuş olması zihninde inanılmaz bir entelektüel patlamaya yol açtı. Belki de en önemli eserlerini verdiği dönem böyle başladı. 5. bölüm bu ülke için teşhis. Türk aydınına bir reçete. Evet, Meriç artık o yangın kulesinden Türkiye'nin entelektüel manzarasına bakıyor ve gördüğü temel bir hastalık var. Bir teşhis koyuyor. Ve bu hastalığın adı, onun tabiriyle, bir mefhumlar keşmekeşi. Ne demek bu? Şunu söylüyor Meriç, biz Batı'dan sağ ve sol gibi kavramları, ideolojileri alıp getirmişiz ama bağlamından tamamen kopararak. Onları düşünmek, anlamak için değil, birbirimizden nefret etmek, birbirimizi yaftalamak için anlamsız birer etikete dönüştürmüşüz. Bütün kavga, içi boşaltılmış kelimeler üzerinden dönüyor diyor. Bakın ne kadar net söylüyor. Bu iki kelime, aynı anlayışsızlığın, aynı kinlerin, aynı cehaletin ifadesidir. İşte bu kavram kargaşasına, bu keşmekeşe bir çözüm olarak, aydının yani entelektüelin gerçekte kim olması gerektiğine dair sarsıcı bir tanım ortaya koyuyor. Peki kimdir bu gerçek entelektüel? Meriç'e göre o bir devrin şuuru olmalıdır. Bütün hakikatleri kendi inandıklarını bile sorgulamalıdır. Bütün yalanların maskesini yırtıp atmalıdır. Kalabalığa, popüler olana değil, doğru yola işaret etmelidir. Sadece kendi mahallesine değil, bütün ülkeye hizmet etmelidir. Ve en önemlisi, hiçbir partiye, hiçbir ideolojiye değil, sadece ve sadece hakikate sadık olmalıdır. İşte Meriç'in çizdiği portre bu. Fikri hür, vicdanı hür bir aydın. Kısacası Cemil Meriç'in hayatına baktığımızda şunu görüyoruz. Bazen en derin karanlıklar en keskin görüşü doğurabiliyor. Asıl görmenin gözde değil, hiçbir şeyden taviz vermeyen, özgür bir zihinle mümkün olduğunu bize adeta ispatlıyor onun hikayesi. Meriç'in o meşhur çağrısını hatırlayalım. Gerçek entelektüel, bütün yalanların maskesini yırtmalıdır. İşte bu söz bence bugün de bize yol gösteriyor ve sohbetimizi başlatmak için harika bir soru bırakıyor ortaya. Peki bugün, şu an içinde yaşadığımız dünyada yırtılması gereken maskeler neler? Meriç'in o keskin gözleriyle baksak hangi yalanları, hangi sahtelikleri görürdük? İşte bu soru üzerine düşünerek sohbetimize başlayalım derim. Ne dersiniz?